Aşktan yapılan her şey, iyinin ve kötünün ötesinde olup biter. Bu tek cümle, gündelik ahlaki yargılarımızın temeline yerleştirilmiş bir dinamit lokumu gibidir. Nietzsche'nin yaptığı şey, felsefenin 2000 yıldır sorduğu iyi nedir sorusunu bir kenara bırakıp, çok daha rahatsız edici bir soruyu sormaktır. İyinin kendisinin değeri nedir? Ya bizim iyi ve doğru dediğimiz şeyler evrensel hakikatler değil de sadece belirli bir insan türünün hayatta kalmak için geliştirdiği işe yarar ama temelsiz inançlarsa? Nietzsche, ahlak dediğimiz yapının, Tanrı tarafından ya da evrenin doğası tarafından bize verilmiş kutsal bir metin olmadığını iddia eder. Ona göre ahlak, birilerinin yazdığı bir metindir ve her metin gibi, onun da bir yazarı, bir amacı ve gizli bir gündemi vardır. Biz de bu videoda o metnin altını çizecek, yazarın kim olduğunu ve neden yazdığını anlamaya çalışacağız. Ahlakın kendisini ahlaki bir teraziye koyacağız. Peki kimdi bu dinamitli adam? Friedrich Nietzsche, 19. yüzyılın sonlarında, dinin otoritesinin sarsıldığı ama bilimin her şeyi açıklayabileceği yönündeki naif inancın zirve yaptığı bir dönemde yazdı. Bir filologtu, yani metinlerin kelimelerin kökenine inme konusunda ustaydı. Bu ustalığını, insanlığın en kutsal metinlerine, yani ahlak kurallarına uyguladı. İyi, kötü, vicdan gibi kelimelerin altını kazıdığında, orada ilahi bir emir değil, son derece insani, hatta çoğu zaman hayvani bir güç mücadelesi buldu. Peki, iyi ve kötü dediğimiz bu iki kelime, eğer mutlak değilse, kökenleri ne? Nietzsche burada zihnimizdeki en temel çizgilerden birini, belki de en önemlisini ikiye ayırıyor. Efendi ahlakı ve köle ahlakı. Bu iki ahlak türü, iki farklı insan tipinin, dünyaya iki farklı perspektiften bakışının sonucudur. Efendi ahlakı, güçlü, soylu, hayatı ve kendini olumlayan yönetici sınıftan doğar. Onlar için, iyi, kendilerinde olan her şeydir. Güç, gurur, cesaret, yaratıcılık. Kötü ise, kendilerinde olmayandır. Zayıflık, korkaklık, sıradanlık. Değerleri yaratan onlardır. Bir aslanın bir ceylanı avlamasını kötü olarak nitelemesi ne kadar anlamsızsa, efendi ruhun da kendi gücünü kullanmasını kötü olarak görmesi o kadar anlamsızdır. O, kendi eylemlerinin yargıcıdır. Bu ahlakta acıma, merhamet gibi duygular bir zayıflık belirtisi olarak görülür. Yardım edilirse bile, bu bir güç fazlalığından, bir lütuftan kaynaklanır. Bir görev ya da zorunluluktan değil. Diğer yanda ise köle ahlakı vardır. Bu, ezilenlerin, zayıfların, acı çekenlerin ahlakıdır. Onlar, efendilerin değerlerini doğrudan alt edemedikleri için, kurnazca bir hamleyle onları tersine çevirirler. Efendilerin iyi dediği her şey, yani güç, gurur, zenginlik kötü ilan edilir. Efendilerin kötü ve aşağı gördüğü her şey ise, yani alçak gönüllülük, sabır, merhamet, fedakarlık, iyi olarak kutsanır. Köle ahlakı, hayata karşı duyulan bir hınçtan, Nietzsche'nin meşhur terimiyle resentiment'tan doğar. Biz, acı çekiyoruz ama bu acı bizi daha ahlaklı kılıyor. Onlar güçlü ve mutlular ama bu onları kötü yapıyor. Bu, zayıfın kendini kandırma ve hayatta kalma stratejisidir. Nietzsche'ye göre, Batı medeniyetinin, özellikle de Hristiyanlık ve onun mirasçısı olan demokrasi ve sosyalizm gibi akımların temelinde bu köle ahlakı yatar. Bu analiz nerede sağlam duruyor? Tarihe baktığımızda, imparatorlukların ve aristokrasilerin yükselişinde, efendi ahlakının izlerini, büyük dinlerin ve devrimlerin yayılışında ise, köle ahlakının intikamcı ruhunu net bir şekilde görebiliriz. Ama nerede çatlıyor, gerçek hayatta hiçbir insan veya toplum, bu iki türden sadece birine ait değildir. En soylu ruhta bile bir parça merhamet, en köle ruhta bile bir parça güç arzusu bulunur. Nietzsche'nin sunduğu bu keskin ayrım bir harita gibidir. Arazinin kendisi değil, ama araziyi anlamamızı sağlayan güçlü bir araçtır. Bu bizi Nietzsche'nin bir diğer devasa fikrine getiriyor. Peki, insanı ve hatta tüm canlıları ileri iten temel güdü nedir? O güne kadar söylenenlerin aksine, Nietzsche bunun kendini koruma içgüdüsü olmadığını söyler. Hayatın temel amacı sadece var olmak, hayatta kalmak değildir. Yaşayan her şey, her şeyden önce gücünü boşaltmak, sınırlarını genişletmek, direnen her şeyi kendi parçası yapmak ister. Hayatın kendisi, güç istencidir. Bu sadece politik bir iktidar hırsı değildir. Bir bitkinin güneşe doğru uzanması, bir sanatçının bir eser yaratması, bir bilim insanının bir teoriyi savunması, bir girişimcinin pazarını büyütmesi, bunların hepsi en temelde güç istencinin farklı tezahürleridir. Kendini korumak,
bu istencin sadece dolaylı ve en sık görülen sonuçlarından biridir. Zayıf bir varlık bile kendini korumaya çalışırken aslında o anki koşullarda elinden gelen maksimum gücü sergilemeye çalışır. Bu fikir, Darwinci hayatta kalma mücadelesi fikrine bir alternatif sunar. Nietzsche'ye göre hayat, sadece hayatta kalmak için verilen pasif bir mücadele değil, daha fazla güç için verilen aktif bir savaştır. Bu fikir, insanın içindeki o doymak bilmez hırsı, yaratma arzusunu, rekabeti ve fethetme dürtüsünü mükemmel bir şekilde açıklar. Ama burada da bir soru belirir. Her şey gerçekten güç istencine indirgenebilir mi? Bir annenin çocuğu için kendini feda etmesi, bir dostlukta karşılık beklemeksizin yapılan bir iyilik, bunlar da mı gizli bir güç arayışıdır? Nietzsche muhtemelen evet derdi, anne kendi değerlerini çocuğunda devam ettirerek bir güç sergiler, dost, yardım ederek manevi bir üstünlük ve güç hisseder. Ancak bu yorum, teoriyi neredeyse yanlışlanamaz hale getirir, bu da onu bilimsel bir iddiadan çok, güçlü bir felsefi perspektife dönüştürür. Bütün bu eski değerleri dinamitleyen, ahlakın kökenini teşhir eden bu yeni filozof, kimdir ve neye inanır? Nietzsche'nin cevabı, Özgür Tin'dir. Bu, geleceğin filozofudur. İyinin ve kötünün ötesinde durabilen, efendi ve köle ahlaklarının her ikisinin de birer insan icadı, birer perspektif olduğunu gören kişidir. Özgür Tin için mutlak bir hakikat yoktur. Hakikat, fethedilecek bir kale değil, dünyaya giydirdiğimiz bir yorumdur. Nietzsche, buna perspektivizm der. Her felsefe, her ahlak, her bilim, aslında belirli bir perspektiften, belirli bir güç istencinin yorumundan ibarettir. Bir düşüncenin yanlış olması, ona karşı bir itiraz değildir, der Nietzsche. Asıl soru o düşüncenin hayatı ileri götürüp götürmediği, gücü artırıp artırmadığıdır. Gerekirse, hayatta kalmak için yalanlara, kurgulara, sanata ihtiyacımız vardır. Özgür Tin, bu durumu korkuyla değil, neşeyle karşılar. O, hazır bulduğu değerlerle yaşamak yerine, kendi değerlerini yaratma cesaretini gösterir. Bu, tehlikeli bir yoldur. Çünkü bu yolda ne kilisenin tesellisi, ne toplumun onayı, ne de bilimin kesinlik vaadi vardır. Sadece kendi iradesi ve kendi yarattığı anlam vardır. Bu yüzden Özgür Tin, yalnızdır, o, sürüden ayrılmıştır ve sürünün ona yönelttiği tüm tehlikelere açıktır. Ama Nietzsche'ye göre, insanlığın bir sonraki aşamaya geçebilmesinin, üst insana ulaşabilmesinin tek yolu budur. Değerleri yeniden değerlendirecek ve kendi değerlerini yaratacak bu cesur ve yalnız ruhların ortaya çıkması. Peki, 130 küsur yıl önce yazılmış bu kitap neden ölmeyi reddediyor? Neden bugün hala bu kadar sarsıcı ve güncel? Çünkü Nietzsche'nin teşhis ettiği hastalıklar, günümüz dünyasında adeta bir salgına dönüştü. Sürü ahlakı dediği şey, sosyal medyanın yankı odalarında her gün yeniden üretiliyor. Herkesin aynı şekilde düşünmesi, aynı şeyleri beğenmesi, farklı olana karşı tahammülsüzleşmesi, Nietzsche sanki bugünün Twitter'ını görmüş gibi yazmıştır. Resentime, yani hınç kültürü, politikadan gündelik ilişkilere kadar her yeri sarmış durumda. Başkalarının başarısını ve gücünü karalayarak, kendi zayıflığına bir erdem pelerini giydirme çabası, her gün karşılaştığımız bir durum. Nietzsche'nin köle isyanı olarak tanımladığı değerlerin ters yüz edilişi, bugün politik doğruculuk tartışmalarının tam merkezinde yer alıyor. Güçlü olanın sırf güçlü olduğu için suçlanması, acının ve mağduriyetin bir onur madalyası gibi taşınması, Nietzsche'nin öngörülerinin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Dahası, perspektivizm fikri, post-truth, yani hakikat sonrası dediğimiz çağın adeta felsefi bir özetidir. Herkesin kendi doğrusu olduğu, nesnel gerçekliğin yerini kişisel yorumların aldığı bir dünyada, Nietzsche'nin hakikat bir kadındır metaforu hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. O, bize modern ruhun bir röntgenini çekti ve biz bugün o röntgendeki kırıkları, çatlakları ve hastalıkları bizzat yaşıyoruz. Nietzsche, bize rahat koltuklarımızda oturup, kendimizden emin bir şekilde iyi ve doğru olanı bildiğimizi zannetme lüksümüz olmadığını gösterir. Bize, en temel inançlarımızın bile aslında ne kadar kırılgan, ne kadar tesadüfi ve ne kadar şüpheli temellere dayandığını hatırlatır. Ahlak dediğimiz o sağlam kale duvarının aslında kumdan yapıldığını fısıldar. Bizi, neye inanmalıyım sorusundan önce, neden bir şeye inanma ihtiyacı duyuyorum sorusunu sormaya zorlar. O, zihnimizdeki en net çizgilerin bile aslında birer yanılsama olabileceğini göstererek, bizi entelektüel bir depremin ortasında yapayalnız bırakır. Hakikatlerimizi değil hakikate olan ihtiyacımızı sorgulatır. Ve çizgiler biraz daha bulanıklaştı.